Tarihin akışını değiştiren, cephelerde imkansız denilen zaferler kazanan ve yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ulus yaratan o genç, parlak subayın, geceleri başucundan ayırmadığı, zihnini ve ruhunu beslediği en sevdiği şairin kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Belki de onun askeri dehasını besleyen şey, yalnızca savaş planları, strateji kitapları veya kurmay talimnameleri değildi. İhtiyacı olan asıl şey, bir isyanın, uyanışın ve her şeyden önemlisi, sarsılmaz bir vatan sevgisinin kelimelere dökülmüş, alev alev yanan haliydi. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın hemen başları. Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıllık tarihinin en zorlu, en karanlık ve en çalkantılı dönemlerinden birinden geçiyor. Dört bir yanda kaybedilen devasa topraklar, cephelerden gelen acı haberler, ardı arkası kesilmeyen savaşlar, içeride yaşanan ağır siyasi buhranlar ve başkentin sokaklarına kadar sızmış, giderek ağırlaşan bir umutsuzluk havası. İşte tam da böyle bir atmosferde, imparatorluğun dört bir yanından kopup gelerek İstanbul'da, Harbiye Mektebi'nin soğuk taş koridorlarında buluşan genç vatan evlatlarının omuzlarında, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar ağır bir yük vardı. Onlar sadece devlete sadık birer asker olarak yetiştirilmiyor, aynı zamanda çatırdamakta olan, her an çökmesi beklenen bir devleti ayakta tutacak son çare, son nesil olarak görülüyorlardı. Bu genç ve gürbüz kalabalığın arasında, mavi gözleriyle uzaklara dalarak memleketin ahvalini derin derin düşünen, sorgulayan, içine kapanıp okuyan bir askeri öğrenci vardı, Mustafa Kemal. O dönemde harbiye öğrencileri için okumak, sadece müfredattaki ders kitaplarıyla sınırlı, sıradan bir eylem değildi. II. Abdülhamit döneminin o baskıcı, hafiyelerle ve jurnallerle dolu havası, askeri okulların yatakhanelerine kadar sızmıştı. Geceleri, koğuşlarda nöbetçi subayların ayak sesleri uzaklaştığında, elden ele dolaşan, sayfaları yıpranmış, kapakları çoktan kopmuş, gizli saklı kitaplar ortaya çıkardı. Bu kitaplar, dönemin sıkı sansür kuralları gereği kesinlikle yasaklanmış, yakalanması durumunda öğrencinin okuldan atılmasına, sürgüne gönderilmesine kadar varacak ağır cezaları olan tehlikeli eserlerdi. Ancak o genç yürekler için bu tehlike, okumanın cezbedici gücünü ve içlerindeki o saf vatan kurtarma ateşini söndürmek yerine daha da körüklüyordu. Yasak olan, aslında en çok ihtiyaç duyulan şeydi. İşte bu nefes kesen gizli okuma seanslarının, battaniye altındaki fısıldaşmaların en büyük kahramanı, kelimeleriyle bir nesli adeta büyüleyen, sürgünlerin ve zindanların şairi, büyük vatan şairi Namık Kemal'di. Namık Kemal, sadece kafiyeli dizeler yazan sıradan bir edebiyatçı değil, hürriyet fikrini, vatan kavramını ve en önemlisi millet olma bilincini, çaresizlik içindeki genç dimağlara ilmek ilmek işleyen eşsiz bir fikir işçisiydi. Onun dizeleri, Balkanlarda, Trablusgarp'ta, Yemen'de kaybedilen umutları, sararmış kağıtlar üzerinde yeniden yeşertiyor, çaresiz bir teslimiyete karşı onurlu bir direnişi öğütlüyordu. Dönemin pek çok hatıratında, o günleri yaşayanların anılarında sıkça aktarıldığı üzere, Mustafa Kemal ve yakın arkadaşları, Namık Kemal'in yasaklı eserlerini bulabilmek, kopyalayabilmek ve satırı satırına ezberleyebilmek için adeta kendi aralarında amansız bir yarışa girerlerdi. Bu yasaklı şiirler, bazen bir strateji defterinin en arka sayfasına gizlice, titreyen ellerle not edilir, bazen de sadece hafızalara kazınarak, karanlık koridorlarda kulaktan kulağa bir sır gibi fısıldanırdı. Anlatılanlara ve tarihsel anekdotlara göre genç Mustafa Kemal, şairin özellikle vatanın içinde bulunduğu o acınası durumu, boynu bükük hali tasvir eden ve bu kadere isyan eden mısralarından çok derinden, sarsıcı bir biçimde etkilenmişti. O ateşli mısralarda sadece sürgündeki bir şairin hüznünü, bir entelektüelin çaresizliğini değil, aynı zamanda kendi içindeki, o henüz adını tam koyamadığı isyan ateşinin yansımasını da buluyordu. Vatanın bağrına saplanan düşman hançerini anlatan, o kara bahtlı anayı, o çilekeş memleketi kurtaracak kimsenin olup olmadığını acı bir dille sorgulayan o meşhur edebi feryat, genç Mustafa Kemal'in zihninde adeta bir yemin, bir yaşam gayesi, sarsılmaz bir hedef haline geliyordu. O şairin bu umutsuz çığlığına karşı sessiz kalmayacağını, bir gün mutlaka eyleme geçerek bir cevap vereceğini, o hançeri söküp atacak iradenin ta kendisi ve etrafındaki o inançlı nesil olacağını daha o genç yaşlarda, o koğuş ranzalarında hissetmeye başlamıştı. Peki, böyle yasaklı ve tehlikeli bir kitabı okumak, sadece sayfalarındaki kelimeleri sessizce gözden geçirmek, sonra da kitabı kapatıp uykuya dalmak mıdır? Yoksa o kelimelerle, o fikirlerle sessiz, derin bir diyaloğa girmek,
yazarla zaman ve mekan ötesi, kıyasıya bir tartışmaya oturmak mıdır? Sayfa kenarı notları, tam da bu sessiz ve zamansız diyaloğun tarihe bırakılmış en somut kanıtlarıdır. Bir kitabın kenarına kurşun kalemle düşülen aceleci bir not, okuyucunun o anki ruh halini, şüphelerini, onaylamalarını ve hatta geleceğe dair kurduğu büyük planları ele veren muazzam bir zaman kapsülü gibidir. Namık Kemal ile Mustafa Kemal arasındaki bu zihinsel bağa dair, tarihsel anlatılarda ve kuşaktan kuşağa aktarılan rivayetlerde sıklıkla karşımıza çıkan çok çarpıcı, tüyler ürpertici bir detay vardır. Genç Mustafa Kemal'in, eline geçen bir Namık Kemal kitabını, belki de elden ele dolaşmaktan yıpranmış el yazması bir kopyasını gecenin ilerleyen saatlerinde okurken, sadece okumakla yetinmediği, sayfa kenarlarına kendi düşüncelerini, kendi hürriyet isyanını not ettiği aktarılır. Bu sayfa kenarı notlarının, şairin vatan için döktüğü çaresiz gözyaşlarına verilmiş cesur, kararlı ve genç birer yanıt olduğu söylenir. Elbette elimizde o güne ait, mürekkepli bir arşiv belgesi, kanıtlanmış fiziksel bir sayfa bulunmuyor olabilir. Ancak nesilden nesile aktarılan, dönemin ruhunu kusursuzca yansıtan, bu güçlü rivayete göre, şairin umutsuzluğa kapıldığı, vatanın kurtuluşu için zifiri karanlıktan başka bir şey göremediği mısralarının hemen yanındaki boşluklara, genç askerin son derece kararlı, isyankar ve umut fışkıran ifadeler karaladığı rivayet edilir. Bir yanda kalemiyle memleketin yasını tutan, gözyaşı döken dev bir şair, diğer yanda o kağıdın daracık kenarında, o memleketi nasıl küllerinden ayağa kaldıracağının askeri ve siyasi planlarını yapan, meydan okuyan genç bir kurmay adayı. Bu sayfa kenarı notları hikayesi, dilden dile dolaşan efsanevi bir anlatı dahi olsa, bize o sancılı dönemin atmosferini, kurucu bir liderin zihinsel evrimini ve salt edebiyatın, kelimelerin nasıl gerçeğe, eyleme ve nihayetinde bir devrime dönüşebileceğini göstermesi açısından paha biçilemez bir değere sahiptir. Bu noktada hep birlikte durup biraz düşünelim. Bir şiir, gerçekten bir devletin kaderini nasıl değiştirebilir? Namık Kemal'in o ateşli, tavizsiz vatan sevgisi, dönemin gençleri için sadece edebi bir tatmin, romantik bir kaçış mı sağlıyordu? Yoksa eşine az rastlanır bir askeri dehanın stratejik altyapısını, psikolojik zırhını mı oluşturuyordu? Aslında cevabımız her ikisi de. Mustafa Kemal Atatürk'ün o muazzam düşünce dünyasının şekillenmesinde pek çok yerli ve yabancı düşünürün, aydınlanma yazarının ve tarihi şahsiyetin payı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak Namık Kemal'in o dünyadaki yeri her zaman çok daha ayrı, çok daha dokunulmaz olmuştur. Çünkü Namık Kemal, ona sadece nelerin kaybedildiğini, nelerin yasının tutulması gerektiğini değil, nelerin uğrunda ölmeye değer olduğunu, nelerin ne pahasına olursa olsun kazanılması gerektiğini de göstermiştir. Şairin hürriyet sevdası, genç askerin o bağımsızlık aşığı, boyundurup kabul etmeyen karakteriyle adeta ruh ikizi gibi örtüşüyordu. Manastır askeri idadisinin o puslu günlerinde başlayan bu entelektüel uyanış, İstanbul'da Harbiye ve Harp Akademisi yıllarında daha da demlenmiş, derinleşmiş, genç subayın dünyayı, uluslararası siyaseti ve kendi toplumunu okuma biçimini kökünden değiştirmiştir. Okunan her yasaklı kitap, ezberlenen her hürriyet şiiri, sayfa kenarlarına düşülen o isyankar, o hayalperest her zihinsel not, aslında yıllar sonra kurulacak olan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine konan sarsılmaz birer tuğlaydı. Gecenin zifiri karanlığında, cılız bir mum ışığında, yakalanma korkusuyla titreyerek okunan o dizeler, yıllar sonra Çanakkale'nin cehennemi andıran siperlerinde top seslerine karışacak, Sakarya'da bir milletin ölüm kalım savaşına yön verecek, Dumlupınar'da kesin, tartışmasız bir zafere dönüşecekti. İşte tam bu noktada, tarihin o garip, ironik ve bir o kadar da büyüleyici cilvesiyle yüz yüze geliyoruz. Bizler, bugünden geçmişe bakarken çoğu zaman tarihi şahsiyetleri hatasız, duygusuz, mermerden oyulmuş tek boyutlu kahramanlar olarak görme eğilimindeyiz. Onların da bir zamanlar çok genç olduğunu, gelecekten korktuklarını, bazen derin bir umutsuzluğa kapıldıklarını veya bir şiirin tek bir dizesiyle gözlerinin dolabileceğini kolayca unutuyoruz. Oysa Mustafa Kemal'i gerçekten Mustafa Kemal yapan şey, o harika stratejik zekası ve askeri yeteneği kadar, içindeki bu derin duygusal katman ve entelektüel zenginlikti. O Namık Kemal'in vatan için ağlayan, feryat eden mısralarını okurken, sadece hüzünlenip kaderine razı olmamış, o hüznü alıp keskin bir öfkeyi ise planlı, akılcı bir kurtuluş mücadelesine dönüştürmeyi başarmış eşsiz bir liderdi. Namık Kemal vatanı, uğruna ölünmesi gereken kutsal bir ağlayış,
kaybedilmiş romantik bir hayal olarak resmederken, sayfa kenarlarına o isyan notlarını düşen, o mısralarla tartışan, şaire cevap veren genç adam, vatan uğruna yaşanması, savaşılması ve rasyonel bir bilimsel akılla sıfırdan inşa edilmesi gereken gerçek bir coğrafya olarak görüyordu. Birisi vatanın ağıdını yakmış, diğeri ise o ağıdı alıp bir ulusun kuruluş destanına çevirmişti. Şairin kelimeleri tükenmiş, kalemi kırılmış, umudu sürgünlerde sönmüş olabilirdi. Ama sayfa kenarındaki o sessiz not, o isyankar ve iddialı karalama, kelimelerin hükmünün bittiği yerde eylemin, yani devrimin başlayacağının en büyük habercisiydi. Tarih kitapları bize genellikle kalın puntolarla savaşları, kanlı çarpışmaları, imzalanan antlaşmaları, yani sadece sonucun kendisini anlatır. Oysa o büyük devrimleri, o dünyayı sarsan sonuçları doğuran asıl küçük kıvılcımlar, çoğu zaman o kalın kitapların sayfaları arasında, sararmış kağıtların kenarlarında, dünyayı değiştirebileceğine inanan bir gencin kalbinde gizlidir. Bir kitabın sayfa kenarına not düşmek, aslında yazarın kurduğu dünyaya, yazarın sunduğu kadere bir başkaldırı, bir müdahaledir. Bir bakıma seni okudum, derdini anladım, acını hissettim ama dur, benim de söyleyeceklerim, benim de yapacaklarım var demektir. Namık Kemal'in Hürriyet kasideleri, vatan mersiyeleri Osmanlı'nın çaresizlik içindeki o son nesli için büyük bir uyanış çağrısıydı. Ancak tarihin gördüğü bu en hüzünlü çağrıya, en gür sesle cevap veren, o çağrıyı bir hayal olmaktan çıkarıp bir devlet politikasına, modern bir ulus inşasına dönüştüren kişi Atatürk oldu. Rivayetlerde anlatılan, dilden dile dolaşan o sayfa kenarındaki notlar, belki de fiziksel olarak hiçbir zaman bulunamayacak, gözlerimizle göremeyeceğiz. Belki o kitap yılların yorgunluğuyla çoktan küle döndü, belki de hala eski bir kütüphanenin karanlık raflarında birilerinin onu keşfetmesini bekliyor. Ancak o notun ruhu, o isyanın, o kararlılığın kendisi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklarda, soluduğumuz hürriyet havasında ve tam bağımsız bir cumhuriyet olarak yaşamaya devam ediyor. Şairin vatan için hayal ettiği, uğruna canını verdiği her şey, o sayfa kenarındaki isyankar ruhun sahibi tarafından tek tek, ilmek ilmek hayata geçirildi. Bir kitabın kapağını usulca araladığınızda, sadece bir yazarın geçmişteki dünyasına adım atmazsınız, aynı zamanda kendi içinizdeki, belki de hiç farkında olmadığınız, o büyük dünyayı uyandırma ihtimaliyle de karşı karşıya kalırsınız. Genç bir askerin, karanlık ve rutubetli bir yatakhane köşesinde okuduğu yasaklı vatan şiirlerinden, koca bir imparatorluğun enkazından yepyeni, çağdaş bir devlet kurmaya uzanan o uzun, meşakkatli ve bir o kadar da onurlu yolculuğu, kelimelerin ve o kelimelere cesaretle eşlik eden fikirlerin ne denli sarsıcı, ne denli güçlü olabileceğini bize bir kez daha, tüm görkemiyle kanıtlıyor. Peki, dönüp bugüne bakarsak, sizce bugün yazılan hangi satırlar, tartışılan hangi fikirler, okurken sayfa kenarlarına düşülen hangi sessiz ve iddialı notlar, geleceğin o bilinmez dünyasını şekillendirecek güce sahip? Bir an için durun ve düşünün, o genç, inançlı subayın yerinde siz olsaydınız, vatanın en umutsuz, en karanlık anında elinize geçen bir şiirin kenarına, kendi hikayenizi, kendi isyanınızı başlatacak hangi cümleyi yazardınız? Lütfen düşüncelerinizi, tarihe düşmek istediğiniz kendi sayfa kenarı notlarınızı aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmiş daha nice ilginç hikayeyi, büyük olayların gölgesinde, sayfaların kıyısında köşesinde kalmış o gizli fısıltıları hep birlikte gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Bu uzun ve gizemli yolculukta bize eşlik etmek, tarihin bilinmeyen detaylarını keşfetmek için kanala abone olabilir ve yeni hikayelerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine tarihin seyrini derinden etkileyen, çok yakından tanıdığınız bir başka ismin, hiç bilinmeyen bambaşka bir sayfa kenarı macerasına, o sessiz ama güçlü kelimelerin dünyasına bakacağız. O zamana dek, bol bol okumaya, cesurca sorgulamaya ve hayatın kıyısına kendi notlarınızı düşmeye devam edin. Hoşça kalın.